Hayatımın ilk 15 yılı. Okuduğum 15-20 tane kitap belki var, belki yok. Ve bunlardan 10 tanesini Saftirik serisi oluşturuyor. Yani Saftirik'in kitapları neredeyse okuduğum kitapların %50'si ya da daha fazlası. Hiçbir zaman okumayı seven birisi olmadım. Her zaman görsel öğrenen birisi ya da tarih ya da felsefeyi niye öğreneyim ki kitapları tarih, felsefe ya da romandan ibaret zannediyorum. Ya da işte roman okuyacağıma dizi film izlerim. Niye kitap okuyayım ki gibi düşünceler vardı aklımda. Ama çok yanılmışım. Ve bu videoyu da bu yüzden çekiyorum. Madde bir, kitap okuma sebebini belirlemek. Bu madde belki de en önemlisi çünkü benim kitap okuma alışkanlığımı tetikleyen en önemli şey buydu. Eskiden dershanenin felsefe dersleri oluyordu ve bu dersler online'dı. Felsefe dersinde hocayla sınıfımdan bir arkadaşım Platon'un Devlet kitabı hakkında tartışmaya başladılar. Ve benim yaptığım tek şey susup oturmaktı çünkü kitabı okumadım ve bilgim de yok. Tartışabileceğim bir bilgi birikimi yok. YKS senesindeyiz ve hocayla tartışan arkadaşımla aramda her zaman bir rekabet vardı. Yani bu netler arasındaki bir rekabetti. İşte kim TYT'den daha yüksek almış, kim AYT'den daha iyi yüksek almış vesaire ama ister istemez bu kişiden böyle bir şey görünce yani, ulan onu da geçmeliyim gibi bir istek olmuştu içimde. Bu yüzden kendime bir söz verdim. Sınav bittikten sonra düzenli olarak kitap okuyacağıma dair. Ve sınav bitti. Yaklaşık 2 hafta boyunca yattım. Daha sonrasında da o zamandan beri bitmeyen bir okuma alışkanlığım var. Bunu sırf gaza geldiğim ya da motivasyonum olduğu için başarmadım bu arada. Altında kendi çapımda izlediğim bazı taktikler vardı. Burada da onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak kendi kitap okuma sebebini belirlemen lazım. Yani belki de sen de bir konuda bilgilenmek istiyorsundur ya da başarılı olmak istiyorsundur ve önündeki engellerden bir tanesi kitaplardaki bilgilerdir. Onları öğrenmen gerekiyordur. Ya direkt bir olaya ilgin vardır. Belki bilimsel bir şey, belki fiziğe, belki kimyaya veya tarihe, fark etmez. Bir şeye belki de ilgin vardır. Bu yüzden ilk maddemiz buydu. Neden başlamak istiyorsun? Neden kitap okumak istiyorsun? İlk önce bunu belirlemen lazım. Madde 2 kısa kitaplarla başlamak. Ben kitap okumaya ilk başladığım zaman Suç ve Ceza ile başlamam gerektiğini biliyordum. Çünkü eğer kitabı okumaya başlarsam 600 sayfalık bir kitabı bitiremeyebilirim. Ve belki de bu benim kitap okuma alışkanlığımı en başında, kitap okuma isteğimi en başına bitirecekti. O yüzden küçük bir alışveriş yapmıştım. Zaten çok ucuza, şöyle bakabilirsin. Kendi zamanında okuduğum kitaplar. Bu kitapların şöyle bir avantajı var. Yolu çok fazla uzatmıyor. 10 sayfa betimlemene gelmiyor. Yani burada Dönüşüm dediğin kitap zaten 74-75 sayfa bir kitap. Çok da ekstra bir hikayesi yok. Böyle çok uzun bir hikayesi yok. Yani sen bunu okumaya başladığın zaman tek oturuşta bitirebilirsin. Hatta 2 güne bile bölsen çok rahat bir şekilde okursun sıkılmadan. Kısa kitapların avantajı da bu. İlk başta kitap okuma alışkanlığı oluşturmak istiyorsan özellikle altın değerindeler. Üçüncü madde süreklilik. Zaten senin de süreklilikle ilgili bir problemin var muhtemelen. Oturup belki bir iki defa açmışsındır kitapları ama devamını gelmemiştir. Burada küçük bir taktiğimiz var. Her gün oturup okuyorsun ama 10 dakika okuyorsun. Yani en kötü ihtimalle 1 dakika okuyorsun ama o kitabı alıp birkaç sayfa okuyorsun. Bu şuna yol açıyor. Şimdi senin zaten görevin 10 dakika okumak. 10 dakika okumaktan varsayalım. 10 dakika okumak için kitabı eline alıyorsun. Bazı günler 10 dakikayı tamamlıyorsun. Belki bir ay boyunca sadece 10 dakika okuyacaksın. Ama elinde sonunda 10 dakika olacak, 15 dakika böyle. Roman seni bir saracak ya da kitap seni bir saracak. Diyeceksin ki aa güzel kitap. Ben bunu bugün bir 10 dakika değil de bir 20 dakika okuyayım ya da sürenin nasıl geçtiğini fark edemeyeceksin. 10 dakika zaten sıkılman içinde çok kısa bir süre. Bugün diyeceksin ki işte 10 dakika değil 20 dakika okuyayım. Ve yarın kalktığın zaman yine tekrar 10 sayfa okuyabilirsin. Çünkü en başında senin zaten amacın 10 sayfa okumaktı. Yani hiçbir zaman 20 sayfa okumak olmadı. Senin dün okuduğun o ekstra 10 sayfa cebinde artı olmuş oldu. Ve bu olayın şöyle güzel bir yanı da var. 10 dakika dediğin zaman aslında evet 10 dakika hiçbir şey değil. Hani kitabı başucuma koyarım yatağımın. Onu alırım 10 dakika okur sonra koyar yerine yatarım. Güzel. Ama bu kitap okuma alışkanlığı sadece 10 dakika bile olsa sana ayda bir tane kitap kazandırıyor. Ortalama bir kitabı 200-250 sayfa desek sana ayda bir tane kitap kazandırıyor. Ve hiçbir şey yapmadan neredeyse. Bunu bir de 10 dakika değil 30 dakika yaptığını düşün. Ayda 3 kitap. 1,5 haftada bir kitap yapıyor. Ve sadece yatmadan önce yapacağın şey yarım saat kitap okumak. Yani gün içinde bir şey yapmıyorsun. Sadece yatmadan önce uykuna daha iyi uyku almana da yardımcı olur bu arada. Sadece yarım saatlik bir kitap okumayla ayda 3 kitap okuyorsun. Ki zaten işte çok kitap okuyorum diye kendini nitelendiren insanlar da haftada bir ya da 2 kitap okuyor. Eğer kitap okuman da bir tık hızlanırsa ki zamanla hızlanacaktır. Bu senin günde yapacağın yarım saatlik kitap okuma uygulaması artık ayda 3 değil ayda 4'e de çıkabilir. Yani haftada bir kitap. Süreklilik bu yüzden çok önemli. İlk başta yarım saatle başlamak zorunda değilsin. 10 dakikayla başlamak zorunda değilsin. 1 dakikayla bile başlayabilirsin. Bir sayfayla bile başlayabilirsin. Hiçbir sorun yok. Ama emin ol o bir sayfa bir yerden sonra 2 sayfa, 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa oluyor. O yüzden süreklilik çok önemli. Dördüncü madde kitap okumayı eğlenceli hale getirmek. Bu olay çok güzel açıkçası. Günün en güzel hali, en çok keyif aldığın zamanı.
Eğer senin kitap okuduğun dönemse, yani şöyle düşün. Sandalyende oturuyorsun, her şey çok güzel. İşte odanda klimayı açmışsın eğer hava sıcaksa, ya da soğuksa güzel böyle rahat bir battaniye almışsın. Ya da işte güzel bir sweatshirt giymişsin. Rahatsın yani kısaca. Rahat kıyafetlerin var. Ve gitmişsin, yanında işte çayın var, kahven var. Artık ne içmeyi seviyorsan, smoothie, artık tercih, bilmiyorum. Bitter çikolata almışsın ya da başka bir atıştırmalık. Burada şekerli ürünleri ya da paketlenmiş ürünleri savunmuyorum. Onları tüketme de. Sağlıklı atıştırmalık işte, meyve zarsın, bir şeylerin var yanında. Ve o sırada kitap okuyorsun. Bu senin aslında az önce saydığım tüm alışkanlıklar, yani bacağını uzatmak, rahat şeyler giymek, güzel bir içecek tüketmek ya da atıyorum meyve yemek. Bir yerden sonra alışkanlıklar bütün oluyor. Yani meyve yiyeceğin zaman üstüne rahat bir şeyler de giymek isteyeceksin. Ya da meyve yediğin zaman kitap okumak da isteyeceksin. Ya da üstüne rahat bir şeyler giyip yattığın, uzandığın, ayaklarını uzattığın zaman kitap okumak da isteyeceksin. Hepsi aslında beyninde küçük bağlantılar oluşturuyor. Ve bu da hem zamanını çok eğlenceli kılıyor, hem de bunun üstüne üstlük artık kahve içtiğin zaman belki de kitap okumayı arıyorsun. Ya da bir meyve tabağın olduğu zaman, hem de rahat giyindiysen kitap okumayı arıyorsun. Bu ilk başta alışkanlık kurmak için gerçekten çok altın değerinde bir bilgi yani. Bir yerden sonra kitap okumaya alıştığın zaman bunlar otomatik olarak yüklenen şeyler, ama ilk başta bunu sağlayabilmek, özellikle birçok farklı şeyi aynı anda yaparak en böyle rahat ettiğin, en mutlu olduğun zamanı, böyle iple çektiğin zamanı kitap okuma saatine ayırdığın zaman alt edilemez bir alışkanlık edinmiş oluyorsun. Beşinci madde, dikkat dağıtan unsurları etrafından kaldırmak. Ki sen de takdir edersin ki annen sürekli sana sesleniyorken ya da küçük kardeşin sürekli seninle oynamak istiyorken bir şeyleri başaramazsın. Ya da telefonla ilgileniyorken. Bu yüzden ilk önce bir git bir ailenle konuş. Eğer daha önce kitap okumana alışık değillerse git söyle ki bu kitap okuyacağım, beni rahatsız etmeyin. Ki bu kolay kısmı. Şimdi teknolojik aletlere gelince mümkünse etrafta telefonun bulunmadığı ya da televizyonun açık olmadığı bir yere git. Etrafta ses olmasın yani kısaca. Eğer böyle bir yer yoksa da, eğer odanda kapalı kaldıysan bilgisayarını kapat. Kesinlikle açık olmasın öncelikle. Telefonunu mümkünse başka odaya koy. Koymak istemiyorsan da uzak bir yere koy. Yüzü kapalı olsun. Yüzü yani masaya baksın. Şöyle. Şöyle. Ve bildirimlerini de kapat. Sürekli bildirim geliyorken çünkü odaklanamazsın işte. Birisine yazdın, ne bildirimi geldi, ne oluyor acaba vesaire merak edersin, gerek yok. Bu adımları sağladığın zaman takdir edersin ki kitap okumaktan başka bir çaren kalmıyor. Yani ya odanı falan toplamaya başlarsın, ödevini yapmaktan kaçındığın gibi. Ya da oturup kitabını okursun. Ve muhtemelen de kitabını okursun. Çünkü odanı 50 defa dağıtıp 50 defa toplayamazsın. O yüzden o kitap öyle ya da böyle okunacak. İlk başta alışkanlık kazanmak istiyorsan en önemlilerinden bir tanesi bu. Hatta alışkanlık kazanmayı geçtim. Direkt kitap okuyorsan bunları sağlaman lazım. Kitap okuma seansın bölünmesin. Altıncı madde, ilgini çeken şeyler okumak. Bu biraz bariz gibi gözükebilir ama sırf birisi sana hediye etti diye bir kitabı ya da bir yerden birisi önerdi diye okumak zorunda değilsin. Hatta başladın diye bitirmek zorunda da değilsin. Yani ben şimdiye kadar çok fazla kitabı yarıda bitirmişimdir. Tabii az önce bir gösterdiğim o küçük kitapları yarıda bırakmak pek de mümkün değil. Zaten tek oturduğu zaman bitiyor ya da 2 günde bitiyor, ama ne zaman böyle bir tık daha uzun kitaplara başladığında, 150-200 sayfa kitaplara başladığın zaman ilk 50 sayfada, ilk 100 sayfada sıkılabilirsin. Kitabın yarısına gelmişsindir ve hani hala bir şey yoktur ve olacağını da düşünmüyorsundur. Kitabı okuman için hiçbir sebep kalmıyor zaten. Oturup o kitabı bitireyim, işte kütüphanemde boş boş duracağını, yarıda bırakılmış duracağını, tamamen bitirilmiş dursun diye kendini zorlarsan, yarın öbür gün senin okuma alışkanlığın biter, o kitap bitmez. Sen o kitabı bırak. İleride tekrardan başlarsın, sıfırdan başlarsın, belki gözden kaçırdığın yerler vardır ya da sıfırdan başlamazsın, ayrak içinde kalır. O zaman da kitabı alırsın eline, kaldığın yerden okumaya devam edersin hatırladığın kadarıyla. O kitap bir şekilde biter. Yeter ki senin okuma alışkanlığın bitmesin. En önemlisi o. Bir kitabı aldın, çok sıkıldın, onu bıraktın. Diğer kitapları okuma isteğin kalmamış olabilir. Ki amacımız kitap okuma alışkanlığı edinmek burada. Yani her kitabı alıp baştan sona okumak zorunda değilsin. Bir kitap yüzünden de tüm alışkanlığını çöpe atma. Madde 7. Kitap okumanın sana katacaklarının farkında olmak. Bu konuyla alakalı daha detaylı, daha güzel bir videoda hazırlayacağım ama kitap okumak seni daha bilgili yapar. Bunu zaten biliyorsun da. Etrafındaki olaylara farklı bir şekilde bakmanı sağlar. Etrafındaki insanlara değer katmanı, bilgi katmanı sağlar. Ki bunlar göz ardı edilebilecek şeyler değil. Kitap okumayı sadece bilgili olmak için okumazsın. Bunların da farkında ol ve ona göre kitap okumanı başlat. Bu videoyla çok alakalı olduğunu düşündüğüm bir söz var Seneca'dan. Her vahşilik güçsüzlükten doğar. Her vahşilik güçsüzlükten doğar. Bunu biraz düşün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.